Evet arkadaşlar merhaba. Bugünkü videoda bu transporterların kronik arızası. Biliyorsunuz camdan su kaçırıyor yan cam sürgüsünden. Onunla ilgili size bir püf noktası göstereceğim. Yani ben bununla ilgili çok araştırma yaptım. Yani çok canımı sıkan bir problemdi gerçekten. Yani birçok yöntem var. İnsanlar bazı şeyler paylaşmışlar. Yani birçoğunu denedim ama pek faydalı bir sonuç alamadım. Ben bunun üzerinde uzun süre düşündükten sonra değerli arkadaşlar şöyle bir hatayı fark ettim. Şimdi şu plastik parça bu camın sürgünün üzerinde çalıştığı ray. Boydan boya bu şekilde bu parça. Çok dikkatli bir şekilde baktım. Sonra fark ettim ki burada arkadaşlar yani burası sürgünün üzerinde çalıştığı arka kısım. Yani cam kapandığı zaman burayın üzerinde duruyor. Buradan geliyor açıldığı zaman sadece açıldığı zaman burada duruyor. O yüzden burası çok fazla bir yük almıyor. Asıl yükü alan yer burası. Camı da sürekli açıp kapattığımız zaman yine yıpranan kısım rayın bu kısmı. Yani şu kısım doğrusal bir şekilde terazide gibi duruyordu. Ben şuraya doğru böyle gözümü gezdirdiğimde rayın bu kısmı özellikle arkadaşlar tam camın altında olan kısım hafiften böyle aşağıya doğru bel verdiğini fark ettim. Zamanla kendisini bırakmış. Yani cama da zaten dış taraftan baktığım zaman da onu teyit ettim. Camı istediğiniz kadar düzgün kapatmaya çalışın. Böyle elinizle bazen destek vererek düzeltmeye çalışıyoruz alttan üstten. Yani baktım dıştan hiçbir zaman o tam çizgileri tutmuyor. Yani camın yamuk durduğu belli. Sonra burayı fark ettim. Burada da şöyle bir çözüm buldum kendime. Şöyle küçük plastik kauçuklar. Bunu otosanayide döşemeciden edindim. Yani bunun üzerinde şöyle renkli görünüyor. Ona bak aldanmayın. Bunlar normalde turuncuydu. Ben arabanın kendi kodlu boyasıyla üzerine fıs fıs yaptım ama sonradan o boyalar attı. Yani tam burayı net bir ölçü aldıktan sonra arkadaşlar milimetrik bir şekilde bunu arkasına sıkıştırdığınız zaman zaten ben bunu yaptıktan sonra uzun süre yol gittim. Yani belki bir seneden beri burada. Hiçbir şekilde çıkmıyor buradan. Kauçuk zaten buraya iyi tutunduğu için yani istediğiniz kadar araba yol yapsın, çukura girsin. Gayet sağlıklı. Hiç çıkmadı bunlar. Taktığımdan beri hiç ellemedim. Yani buraya aslında şey de yapılabilir. Sonradan onu fark ettim. Aslında bir eksik iş yapmışım gibime geldi. Kendi kendime dedim. Hani şunlardan 2 tane daha olsa daha sağlıklı olur gibime geliyor arkadaşlar. Yani 4 tane böyle aralıklı bir şekilde. Sadece tek dezavantajı gördüğünüz gibi biraz görüntüyü bozuyor ama artık orada kararı size bırakıyorum. Yani kauçuğun üstüne mesela bunun boyası fazla atmamış da bununki biraz fazla atmış. Yani komple turuncu olsa daha da çirkin dururdu ama gerçi böyle de çirkin. Ama biliyorsunuz bu çok can sıkıcı bir problem. Çözümü de yok. Umarım bu çözüm sizin işinizi görür. Benim işimi gördü. Yani dediğim gibi bu ray bel veriyor zamanla. Bu arada bu araç 2016 T6, 2016 model. Transporter T6. Yani bu sistem, yani şu mekanizma zaten yaklaşık 15 yıl boyunca hiç değişmedi. Volkswagen bu mekanizmayı hiç değiştirmedi. Çalışma sistemi aynı. Yani herhalde T5'ten T7'ye kadar T7'nin bu son T7.1'ler çıktı. Onlarınki farklı galiba. 2024-23 model. Birçoğu aynı arkadaşlar. Zaten yine kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Aracınızı baktınız. Sizin aracınızla her şeyi aynı. Ray sisteminin. Bu videoda size gösterdiğim gibi. Ray sisteminin sizin arabanızda birebir aynıysa bu yöntemi uygulayın. Ama yapmadan önce bir bakın. Şifayen az önce de bahsettiğim gibi. Yani uzaktan şöyle bakın gerçekten bel vermiş mi? Benimki vermişti. Bel vermişse uygulayın bu yöntemi. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Lütfen kanalımda takip etmeyi unutmayın. Sizden rica ediyorum. Takip et butonuna basabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler.